Kanalımdan ve mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün havuç dilimi tatlı yapacağız. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3 su bardağı su ekleyelim. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olup destek verebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, şekerimiz eriyinceye kadar karıştıralım. Evet, şekerim eridi. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar limon suyu ekledim. Ve orta ateşte 20 dakika kaynatacağım şerbetimi. Tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza 1 çay bardağı yoğurt ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağım yumuşaktı arkadaşlar, eritme gereği duymadım. İlk önce karıştıralım. 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamurum toparlandı. Gayet yumuşak bir hamur elde edinceye kadar kontrollü bir şekilde unumu ekledim. Siz de böyle yumuşak bir baklava hamuru elde edin arkadaşlar. Hamuru tezgahımıza alalım. Şöyle toparlayalım kenarlarını. Daha sonra ortadan 2 parçaya bölelim. Bugün 2 bezeyle çok pratik ve kolay bir tatlı yapacağız. Bezemizi tezgahımıza alalım. Elimizde biraz bastırarak açtıralım. Nişasta serpiştirip merdane ile açalım. Evet, büyütebildiğimiz kadar bir tepsi büyüklüğünde açtık merdane yardımıyla. Gayet güzel. Şimdi bolca nişasta alıyoruz. Nişasta biraz bol olacak arkadaşlar. Katlama işlemi yapacağımız için bu da kat kat açılmasına sebep olacak. Onun için nişastadan korkmayalım. Bol bol serpiştirelim. Evet, ilk kenarını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve tekrar nişasta serpiştirip her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Diğer tarafını onun üzerine gelecek şekilde katlıyorum. Yine nişasta serpiştiriyorum. Evet, diğer ucunu katlıyorum ortaya gelecek şekilde. Yine nişasta alıyorum. Son olarak kare formunu veriyoruz. Evet, biraz bastıralım. Daha sonra zarf şekli verelim.
Ben biraz daha bastırma gereği duydum arkadaşlar zarf şeklini verirken. Evet, bir tepsiye alıp üzerini örtüp diğer bezemizi açalım. Evet, ikinci bezemiz de aynı şekilde yine ilk önce parmaklarımızda biraz genişlettik. Daha sonra merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Gerçekten çok pratik ve çok kolay. Bu tarif biraz geç kalmış olabilir ama tatlı yapmakta geç kalmış olanlar için de pratik bir tarif bence. Değerlendirilebilir. Evet, büyüttüğümüz bezemizi yine aynı şekilde katlayıp nişastalayıp en son olarak da zarf şeklini veriyoruz. Nişasta serpiştirirken sakın arkadaşlar çok diye düşünmeyin. Gerçekten serpiştirin bolca. Bir bezenin üzerine serpiştiriyormuş gibi düşünmeyelim. Zaten iki bezeden yaptığımız için bir tepsi baklava yapacağız sonuçta. Bu da ne olacak? Bütün katların açılmasını sağlayacak bize. Evet, aynı şekilde katladım. Bunu da zarf şeklini verdikten sonra tepsime aldım, üzerini örttüm ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlendirdiğimiz tatlımızın hamurunu hemen tezgahıma biraz nişasta serpiştiriyorum. Bir tanesini alıyorum. Diğerinin üzerine örterek kenara alıyorum. İlk önce hamurumu şöyle avucumun içiyle biraz bastırıyorum arkadaşlar. Nişasta da serpiştirelim biraz. Evet, şimdi merdanemizle açabildiğimiz kadar açalım. Bu işlemi yaparken hamurumuzu ters düz yapalım. Katlama işlemi yaptığımız için her tarafı eşit olsun. Evet, hamurumu büyütebildiğim kadar açtım arkadaşlar. Hemen şöyle fırın kabımı üzerine alıp daha sonra kenarını rulet yardımıyla kesiyorum. Bu kısım taban kısmını oluşturacak. İlk olarak hemen taban kısmını yerleştirelim fırın kabımıza. Daha sonra kenarda kalan hamurlarımızı keserek düzgün bir şekilde yerleştirelim. Burada en önemli püf nokta arkadaşlar düzgün bir şekilde yerleştirmemiz bu parçaları.
Hiçbir parçamızı ziyan etmeden düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. İkinci bezemizi de açtık. Aynı şekilde fırın kabımızı üzerine aldık. Brület yardımıyla kesiyoruz. En üst kat olacak arkadaşlar. Onu kenara alalım. Daha sonra kenarlarını yine küçük parçalar halinde keselim. Evet, bu aşamada iç malzemesini ben ceviz kullanacağım arkadaşlar. Fındık olur, Antep fıstığı olur, istediğiniz kuru yemişle yapabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Önce kenardan kestiğimiz parçaları düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Ben bazılarını da kestim arkadaşlar yerleştirirken. Kenar kısımları düzgün olsun. Eşit bir şekilde parçaları yerleştirdikten sonra üst katını oluşturacak kenara ayırdığımız parçayı da üzerine ekleyerek kesme işlemine geçiyoruz. Evet, havuç dilimi tatlımızı ilk olarak artı şeklinde keselim. Her bir üçgeni 4'e bölüyoruz. ...150 gram erittiğim tereyağımın köpüklerini aldım. Üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Tatlımızın yağsını veriyoruz arkadaşlar. Fırınımda şu anda ısınıyor. 180 derecede 10 dakika pişirdikten sonra 170 dereceye çekiyoruz ısısını. Yağlama işlemimizden sonra bir de bıçakla geçersek arkadaşlar yağsını her tarafı daha güzel çekmiş olacaktır.
Evet, fırından çıkardım tatlımı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğuk, tatlım ılık. Daha çıtır bir tatlı yemek istiyorsanız ikisi de soğuk olsun. Şimdi şerbetini veriyoruz ve sunuma geçiyoruz. Tatlımı dinlendirdim. Şerbetini çekti. Üzerinde biraz Antep fıstığıyla süsledim. Katları da bir o kadar güzel açılmış arkadaşlar. Nişastamız sayesinde kat kat olmuş. Zahmetsiz güzel bir havuç dilimi tatlısı hazırladık bugün. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi bayramlar. Hoşça kalın, takipte kalın.